Şafak Çak. Dediğin anda zaten Google'da Şafak Çak kimdir? Şafak Çak Instagram, Şafak Çak eşi, Şafak Çak LinkedIn, Şafak Çak tasarımları. Hoş geldin. Bugün Şafak Çak kimdir'i anlatacağım. İstanbul Bakırköy'de dünyaya geldim ben. Mutlu bir çocukluğum vardı. Biraz daha doğuştan haylazdım. Kendimi ilk hatırladığım zaman aslında ilk Lego yaptığım zaman. Yaratıcılığın başlangıcı bence Lego'ydu ve çok da haşere bir çocuktum. Bunların içinden perspektüsler çıkar, işte bu kayıyı böyle yapacaksın diye. Ben onları yapardım, sonra hepsini bozup bambaşka, kendime göre başka bir şey tasarlardım. Bugün hala şu kutuların içi dolu mesela, hala Lego yapıyorum. Çok yaramaz bir çocuktum. O kadar yaramazdım ki arkadaşımın evinin su kuyusuna mesela arkadaşımı işletirdim. Sonra da gider babasına şikayet ederdim. Kafamı yardım. 4-5 kere kolum kırıldı. Ayağım kırıldı. 5 yaşına geldiğimde sünnet oldum. Ve sünnetçi benden sonra sünnetçiliği bıraktı. Gerçek bu yani, şaka değil. Sonra yuvaya gitmeye başladım gene 5 yaşında. Orada mesela unutamadığım şey yerli malları haftası. Ben hep muz olurdum mesela yerli malları haftası. Uzun bir çocuktum. 6'lı yaşlar, işte 6-7'ler ilkokula başladığımda piyano çalmaya başladım. O zaman kulağım da fena değildi. İşte davul ve piyano çalmam 6 yaşında ve AKM'de bir konser verdim piyanoyla. Onu çok heyecanlanmıştım. İlk sahneye çıkışımdı. İlkokulda yavru kurt oldum ve en uzun ben olduğum için okulda her zaman resimlerde en arkadakiydim. Veya işte ne bileyim 23 Nisan'da bayrağı hep ben taşırdım. Kıyafet baloları olurdu. O zamanlar ben hep ressam olurdum mesela kıyafet balolarında. İşte ağzında pipo, o zamanki ressam şeyin elinde paletler falan. Böyle bir tiptim ben. Annemle çok yakın bir çocuktum. Yani tabii ki her çocuk annesiyle çok yakındır ama ben çok yakın bir çocuktum. Ayrı bir bağımız vardı. İlkokul 5'te öğrendik ki annem kanser olmuş ve zorlu bir süreç başladı. Sürekli seyahatler, tedaviler. O zaman Türkiye bu kadar kanser konusunda uzman olmadığı için yurt dışına seyahatlere gidiyordu. Bir özlem vardı tabii haliyle. Ve ortaokula başladım. Ortaokulda Florya Bilge Kağan Koleji vardı Florya'da. Oraya başladım. Bir imtihanı vardı, onu kazandık falan. İşte hazırlık orta bir. Bu arada babamlar 2. Dünya Savaşı'nda Üsküp'ten geliyorlar. Üsküp'te öğrendikleri, amcalarıyla beraber öğrendikleri, hepimizin evinde bulunan 1970'lerde bir büfe vardır. Aynı zamanda ortasında bir radyosu, 2 tane yanında açılıp kapanan sürgülü veya orada bir desen de olabilir. Altında da çekyat. Bunu yapıp bütün Anadolu'ya, İstanbul'a, her yere bunu satıyordu babamlar. Hemen dönüyorum. Dediğim gibi annemin süreci çok sancılı bir süreçti. Sürekli yurt dışı 3 ay gidiyorlar, 5 ay gidiyorlar. En son şunu hatırlıyorum. Bir geldiklerinde dediler ki kanser vücuttan çıktı. 6 ay sonra tekrar bir kontrole gittiklerinde bu sefer kemiğe sıçramıştı. O aradaki zamanlama ve yaşadıklarım hayatım boyunca unutmayacağım şeylerdi. Çok da sancılı, çok da zor. Bir insanın kanserden ölüme doğru giden süreci ve bunu senin saat saat, gün gün canlı canlı yaşaman. Ve 1990 senesine geldiğimizde bu süreç çok hızlanmaya başladı ve 1992 Nisan'da annemi kaybettim. Bu kayıpla beraber lise 1'de o sene ben sınıfta kaldım. Tabii çok haşarı bir çocuk olduğum için okul devam edemeyeceğimizi söyledi ve okuldan atıldım. Florya Bilge Kağan'ın okuldan atılan ilk talebesi benim. Ondan sonra babam, tabii anneyi kaybettikten sonra babam dedi ki ne yapabiliriz seni? Eli ayağı düzgün. Hiç aklında mesela bu çocuk iyi Lego yapıyor. Farklı şekilleri bir araya getiriyor ve bundan yeni bir şey yaratıyor gibi bir şeyi gözlemlemediği için eli ayağı düzgün Özel Altunizade Turizm Meslek Lisesi'ne devam ettim. Orada işte yemek pişirtiyorlar falan, bundan puan veriyorlar. Orada da çok güzel arkadaşlıklarım oldu ve liseden mezun oldum. Üniversite sınavlarına girdim. O zaman taban puan 105'ti. Ben de 105 aldım ve açık öğretim üniversitesini kazandım. Ancak gitmedim. Ne yapacağım diye ortalarda dolanırken bir arkadaşım Savaş Ay'ı tanıyordu. A takımı programını yapıyordu o zaman Savaş Ay. Haber programı, kim kimi kesmiş, kim kimi doğramış, cinayetlere gidiyor. A takımına muhabir olarak girdim. 1 sene kadar Savaş abiyle çalıştım. Polis telsiz dinliyorsun, nerede olay var atlayıp gidiyorsun falan. Savaş abiden çok şey öğrendim işin doğrusu. Yani 1 sene televizyonculuk yaptım diyebilirim. Savaş Ay'dan sonra boş boş aylak aylak gezmeye devam ettim. Ne yapacağım? O zaman ATV'de Okan Bayülgen
Gece Kuşu diye bir program yapacak diye bir arkadaşım söyledi. Ve ya dedim ben asistan olabilir miyim? Yeni bir program, yeni heyecan. Okan Bayülgen'in kim olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ve ben Gece Kuşu'nda Okan Bayülgen'in asistanı olarak işe başladım. Bir gün bana Okan dedi ki sen dedi niçin üniversite okumuyorsun? Mimar Sinan Üniversitesi'nin radyo televizyon bölümü var ve bunu mülakatla ve sınavla girebiliyorsun bunlara. Buna girmeni istiyorum. Ben de bu televizyonculuk işini sevdiğim için tamam dedim ve sınava girdim. Sınavı kazandım. 7 kişi alıyorlardı. Ancak gitmedim. Bunu da Okan'a söyleyemedim. Bir daha Okan'a da gitmedim. Hatta o zaman eşi vardı Gaye, Okan'ın. O zaman evli oldu. İşte o aradı, neredesin, ne yapıyorsun falan filan. Okan'a da gitmedim ve televizyonculuk maceram orada bitti açıkçası. Bu sırada babam evlendi. En iyisi sen askere git dediler. O zaman askerlik 18 ay. Ve ilk Acemi Birliği Aydın Er Eğitim Taburu'ydu. Yemin töreni oldu ve 2000 kişi teker teker okunuyor isimleriyle. Güneydoğu'ya çıkmak istemiyordum. O zaman o haldi. Babama dedim ki ya acaba işte bir torpil falan bir şey ayarlayabilir misin bana? O da işte eşi ne söyledi? Eşinin askeriyle arası çok iyiydi çünkü. Tabii ki ayarlarız falan merak etme sen dedi. Yemin töreni oldu. 2000 kişi okunuyor. 1999 kişi okundu. Karadeniz bölgesi, Ege, Akdeniz, İstanbul, İzmir, Ankara böyle okunuyor. Ha dedim çok iyi o zaman. Ben de demek ki buralardan bir yere çıkacağım 15 ay için. Ve en son ben Şafak Çak, Batman. Ve Batman benim aslında hayatımın en önemli öğretilerinden biriydi. Babamlar torpil yaptırmıştı. İlk 3 gün çantamı yere koyup betonda uyudum. Ve 3. günün sonunda alay komutanına yardımcı seçeceklerini söylediler. Yardımcı derken sekreter gibi yani. Tamam dedik ve bizi bir sıraya aldılar. Daha dağıtım olmamış. Herkesi sıraya aldılar. İçimizden 1-2 kişi alay komutanının o zaman ismi Posta'ydı. Postası olacak. Nurettin Assubay'dı. Hatırlıyorum. O geldi. İşte İngilizce bilenler bir adım öne çıksın. Öne çıktık. İkinci bildilenler öne çıksın. Öne çıktık ki Almanca ihli bedihten daha ötesi bende yok. Gene öne çıktım. Herkes kendini teker teker tanıtıyor. Ben çıktım işte İngilizce bilirim, Almanca bilirim. A takımında çalışıyorum. Okan Bayülgen'le çalıştım falan. Beni seçtiler. 20 kişilik bir grup yaptılar ve alay komutanını karşısına çıkarttılar. Alay komutanı teker teker soruyor işte sen necisin, sen necisin. Ben işte Şafak Çak, İngilizce bilirim, Almanca bilirim. İşte A takımında çalışıyorum falan filan. Üniversite mezunusun? Hayır dedim. Döndü bizim Nurettin Assubay'a. Dedi ki götür bunları bana dedi cahil cüheli adamlar getirmiş. O an yıkıldım. Çünkü orada kalmazsan merkezde belli ki seni bir karakola gönderecekler. Ertesi gün oldu. Tekrardan Nurettin Assubay dedi ki böyle birilerini seçeceğiz. Peki işte İngilizce bilenler öne çıksın. Ben gene çıktım bu arada. Ve Allah yardım etti. Nurettin Assubay beni tanımadı. 20 kişiyi seçti. 21. olarak ben arkalarından tekrar gittim. Ve en sonunda tekrar sıraya gidip alay komutanının karşısına çıktık. Soruyor işte sen kimsin, sen kimsin? En son bana geldi. Ben Şafak Çak, İngilizce bilirim, Almanca bilirim. Şöyle bir baktı. Sen de dün gelmemiş miydin? Gelmiştim komutanım. Tamam dedi sen kal. Hayatımın en güzel 15 ayıydı. Bütün operasyonlara gittik. İlk defa hayatımda helikoptere bindim. Her helikopter inişi arka bahçeye. İçinden vefat etmiş Mehmetçikler çıkmaya başladı. Ve bu 1-2 günde bazen 3-4 feci bir şeydi. Üsteğmen vardı arkadaşım, Alper Üsteğmen. Onunla öğlenleyin bahçede basketbol oynamıştık. Akşam üstüne doğru operasyon emri geldi. Alper dedi ki gidiyorum ben de. Bindiler gittiler. Ertesi gün Alper'in cenazesi geldi. Bu benim hayatım boyunca hala anlattığımda tüylerim diken diken oluyor. Hayatım boyunca en etkileyen şeylerden biridir. Burada bir ara verelim 2 dakika. Nasıl bu toprakları koruduğumuzu yaşayarak öğrenen insanlardanım. 15 ayı tamamladım sağ salim ve İstanbul'a döndüm. Tekrardan tabii bir iş yapmam lazım. Ne yapacağım diye dolanırken bir arkadaşım Medyapım'da çalışan bir arkadaşı vardı. Medyapım şu anda bildiğiniz işte Yasak Elma vesaire gibi bütün dizileri çeken kuruluş. Bir yapım firması. Ve ben Medyapım'a girdim. İlk başta yapım asistanıydım. 1 sene çalıştım. Çıktığımda yönetmen yardımcısı olmuştum. Ve Medyapım'da o dönemde Cem Özer lafı açıyor. Huysuz Virjin televizyon programı, Hülya Avşar Show. Bunları çekiyoruz. Oradan hala ilişkide olduğum Armağan Çağlayan vardır. YouTube'da çok başarılı oldu şimdi biliyorsunuz. İşte 25 senelik, 30 senelik arkadaşım Metin. Fatih Aksoy hala başında Medyapım'ın. O sırada bir arkadaşım Londra'da Royal Art Akademi'de okuyordu. Başarılı bir çocuktu. Dedi ki Şafak dedi yetenek sınavları var ve Amerika'da tam aslında Times Square'ın bir arka sokağında bunlar şube açtılar. İsminde New York Academy of Art
diye koymuşlar. Deniyorlar Amerika'da olabilir mi diye. Ben de babama söyledim. Baba dedim böyle böyle bir şey var. Acaba ben Amerika'ya gitsem şunun bir sınavlarına girsem falan olur mu? Ve ben atladım, New York'a gittim. Hemen 2 gün sonraydı sınavlar. Bir otele yerleştim. Sınava girdim. Konu şu: bir tane beyaz kağıt önümüze verdiler. Bir tane kurşun kalem. Aklınızda ne varsa çizin. Benim çizgim gerçekten çok kötü. Cinali'den öteye gidemem. Hala bugün de gidemem. Çizemiyorum yani. Böyle bir kabiliyetim yok. Ben de yıllardır çocuklukta yuvada öğrendiğimiz hani böyle bir üçgen ev vardır. Onun tepesinde bacasından böyle S şeklinde dumanlar çıkar. Arkasında böyle bir gölet gelir, önünde ağaç vardır, arkada dağlar, arasından güneş çıkıyor ve M şeklinde kuşlar. Ben bunu çizdim çünkü tek çizebildiğim buydu ve kazandım. Buraya 6 ay devam ettim. 6 ay sonunda iş ne zaman Michelangelo'nun hayatına vardı. O dönem dedim ki galiba ben sıkılıyorum, yapamayacağım ve 6 ay sonunda Royal Art Akademi'den bırakıp geri döndüm. Tekrar böyle bir 6-7 ay avare arkadaşlarımla geziyordum. Bir gün arkadaşımın bir tanesi dedi ki Şafak, senin bir iş yapman lazım. Ben ticaretten hiç anlamadığım için ne iş yapacağım bilmiyorum. Tamam dedim, ne yapayım? Ya dedi, benim dedi bir tanıdığımın Bursa'da döşemelik, perdelik fabrikası var. Sen bunları alsan bir tane dükkanda satsan. Dükkan dediğin 25 metrekare, hemen aklıma geldi. Ben de babama söyledim. Baba dedim, böyle böyle bir yer var. Burayı bana verir misin? Veririm dedi. 1 Mayıs 2000'de 5000 TL aldım babamdan ve dükkanı açtım. İsmini Vogue koydum. Vogue döşemelik perdelik kumaş. Top top kumaşlar, Bursa'dan aldığımız. Bir masa, bir kasa, o kadar. Ve ticarete başladım. Ama vitrinime çok önem vermiştim. O dönem bana deli demişlerdi. Vitrinde bir tane berjeri alıp alüminyum folyolarla sarmıştım. Arkada dallar, çiçekler. 1,5 metrekare bir alanda. Önünden de hep trafik akan bir yer o cadde. Şu an kapasitenin karşısı bal dükkanı olduğunu sanıyorum şu anda. 2 sene kadar çok keyifliydim. 2002 senesine geldiğimizde bir gün içeri Deha Orhan girdi. Deha Orhan, bu ten mayolarını bilirsiniz. Onun sahibi. Hemen hemen benimle yaşıttır. İyi günler, iyi günler. Ben dedi yatak odama dedi cibinlik yaptırmak istiyorum dedi. Siz dedi hiç cibinlik yaptınız mı? Şimdi cibinlik ben hayatımda duymadım, bilmiyorum ne olduğunu. Evet, yaptık dedi. Tamam dedi, yarın dedi ben geleyim, eve götürelim sizi ve ölçüleri alalım. Ona göre bir cibinlik. Tamam dedim. Deha hemen gitti. Tabii cibinlikle ben onu araştırıyorum. Nasıl bir şey falan filan öğrendim. Ertesi gün saat 2'de Deha Orhan tekrar geldi. Dedi ki ben dedi bir ev satın aldım Yeşilköy'de. Vitrininizden gördüğüm kadarıyla siz dekoratörsünüz dedi. Ondan sonra evet dedim. O zaman dedi ben tekrar yarın geleyim. Sizi alayım ve eve götüreyim. Bir bakalım neler yapabiliriz acaba dedi. Tamam dedim. Deha çıktı. Benim Mimar Sinan'da okumuş Sinan diye bir arkadaşım var. Onu aradım hemen. Sinan böyle bir yedik. Ne yapacağız? Sinan geldi hemen, merak etmiş ama kim yaparız falan. Böyle bir şeyler. Oh dedim, Sinan'a bari güvenebiliriz. O akşam uykuya dalmadan, tabii kafamda sürekli bu var. Ve uyurken bu evi düşünüyorum. Ne yapacağım acaba eve diye. O gece ben New York'tayken rüyamda bir arkadaşımın evinde bir doğum günü partisi vardı. Ve ev 0 duvar, böyle loft şeklinde bir evdi. O evi gördüm. Sabah uyandığımda dedim ki ben bu evi loft yapayım. Yani 0 duvar, yatak odası, mutfak, her şey açıkta. 2 basamak yukarı, 2 basamak aşağı. Sadece tuvaleti bir kabin içine alırım. Ve Deha ile beraber Yeşilköy'deki yeni evine gittik. Dedim ki Deha'cığım ben seninle bir loft yapmaya karar verdim. Harika bir fikir dedi. Tabii dedim, ev dediğin loft olur. O günün şartlarında şahane bir ev oldu. Deha hala arkadaşım. Aslında farkında olmadan bu işe girmemin, hayatımı değiştiren insan Deha'dır. Ona minnettarım. Ve böyle böyle evler devam etmeye başladı. 2003, 2004. O sırada o kadar fazla iş gelmeye başladı ki, örnek veriyorum, Reyna'nın VIP bölümünü ben yaptım. Veya Ak Merkez'de mesela bir dükkan yaptım. Dükkanı yaparken önünü kapatıyoruz ya, şu an çalışma vardır gibi bir şey yazılıyor. Ben mesela oraya kapı delikleri koymuştum. O kapı deliklerinden içeride projenin son bitmiş halini A4'e basmıştık. Onu görüyordum. Bu mesela çok ses getirdi. Sonra mesela Mustafa Sarıgül'ün Ataköy'deki benim çalışma odasını ben yaptım. Bunun gibi isimler, böyle böyle birçok projeler. Sonra baktım ki çok zengin olmaya başladım. Yani çok param vardı. Hayatımda olmadığı kadar para kazanmaya başladım. Ve ne bileyim, gidip kendime o zamanın parası, işte 2004,
60.000 TL tanesi olan hoparlörler aldım. Arabam vardı. Kartal SLX'ti. İlk mesela gidip kendime Grand Cherokee aldım. Şirketimin ismi Vogue ya. Bunun da plakası Vogue 37. Eve çıktım. Bu sırada hala işte butikler yapıyorum. Butiklerin vitrinlerine işte kadın kafası yerine abajurlar koyuyorum. 25 metrekare dükkanı bir renove ettik. Bir daha Vogue Interiors diye tekrardan 2004 senesinde. Diyorum ya, o kadar fazla param vardı ki yani ne yapacağını bilememek paradan. Ve 1 Ocak 2005'e girdik. 5 Ocak 2005'te dükkandan kapıya 2 tane adam girdi içeri. İyi günler, iyi günler. Biz icra dairesinden geliyoruz. Aslında benim param varmış diye zannettiğim şey o günün parasıyla -1 milyon dolarla iflas ettim. Çok büyük parayı. Çünkü çek kesmişim, ödememişim, senetleri ödememişim, kredi kartını ödememişim. Aklınıza gelebilecek ne kadar tedarikçim varsa o dönemde ödememişim. Ödemişim de az ödemişim vesaire. Çünkü ticareti bilmiyorsun. Her zaman konferanslarımda şunu söylüyorum. Ne okursanız okuyun, doktor dahi olsanız mutlaka master olarak işletme okuyun. Çünkü işletmeyi bilmezseniz, 2 sene bile olsa işletme okuyun. İşletmeyi bilmezseniz kesin batarsınız demiyorum ama direklerden dönebilirsiniz. Zaten şimdi ben daha dekorasyon işini yeni öğrenirken bir yandan da bu şekilde fazla iş gelmesi ve ne yapacağını bilememek neticesi 1 milyon dolarla iflas ettim. İstanbul'da tanımadığım tefeci, tanımadığım avukat yoktur. İlk icra dairesinden 2 adam geldiği vakit dizlerin titriyor. Ne yapacağını bilemiyorsun, ağlamaklı oluyorsun. Ve en önemlisi bu kez stresten, sağlığından vermeye çalışıyorsun. Mide kanaması, böbrek taşı, safra kesesi ameliyat aldılar, safra kesemi. Bunun gibi beyinde temiz çıktı çok şükür, vücudum artık reaksiyon göstermeye başladı. Bu arada tabii arabalar, neyim varsa neyim yoksa her şeyim gitti ve bir gün telefon çaldı. Arayan Günkar AŞ diye, Sunset Mayoları diye de bilirsiniz. Hep mayoculardan gidiyoruz. Kemal Güneş. Kemal abi aradı. Dedi ki biz dedi Giorgio Armani ile bir sözleşme yaptık. Bunlara basic tişört üreteceğiz ve bununla alakalı 500 metrekare bir showroom istiyorlar. Bir arkadaşım sizi methetti. Siz hiç showroom yaptınız mı? Çok yaptık dedim. Dedik hemen gelin görüşelim. Atladım gittim. Hadımköy'deydi fabrika. Merhaba merhaba. İşte 500 metrekare showroom bu. İşte dünya standartı nedir? Metrekaresi 1000 dolardır. Dünyada showroom, dükkan neyse 500 metrekare 500 bin dolar. Yalnız dedim ben çok yoğun olduğum için 400 bin dolarını nakit alırım. 100 bin dolarını da teslimde alırım. Tamam dedi ve bana güvendi. Bunlar ödemesini yaptım ve ben işe başladım. Bu o andaki elimde olan tek iş olduğu için geceler geceler düşündüm, taşındım, ne yapabilirim. En sonunda 25 metrelik tek parça askı borularını, duvarları taş yapayım, önüne cam koyayım vesaire. Ve bu şekilde bence o dönemin çok çok havalı ve güzel bir showroom'unu yaptım. Ancak yaparken 3 ayda teslim edecektim. 2. ayda param bitti. 400 bin doları hem borçlarıma hem de işi yaparken harcadım ve Kemal abi aradım. Abi dedim bir 100 bin dolar bana verebilir misin o kalan 100 bin doları? Hayır dedi. Bitirince vereceğim. Ben de tanıdığım tefecilere gittim. Dedim ki oradan 200 bin dolar daha alabilir miyim? Al sen de ver parayı. Ve orası bana 600 bin dolara mal oldu. Babama bunu söylediğimde oğlum dedi sen geri zekalısın. El alemin yerine cebinden bu havada batmasında 100 bin dolar para ödenir mi? Ve iş bitti. Kemal abiye gittik. Abi nasıl işte eline sağlık kardeşim çok güzel olmuş. Al 100 bin dolar olan borcumuzu. Onu da dedim ki abi 600 bin dolara yaptım yalnız ben burayı. O dedi senin problemin. Hayatımdaki en önemli derslerden biri. Ve aradan bir hafta geçti. Telefon çaldı. Kemal abi Şafak ne yapıyorsun? Armaniciler buraya geldi. Hemen atla gel. Ben de atladım gittim. Ondan sonra görüştük. Şafak Bey elinize sağlık. Acaba dedi bu projenizin konseptini bütün dünyadaki showroomlara uygulamak istiyoruz. Buna sıcak bakar mısınız? Bir düşüneyim dedi. 6. aya geldiğimizde Haziran 2005'te benim 1 TL borcum yoktu kimseye. Ve ilk olarak gidip kendime bir 0 Honda Civic aldım. Beyaz. Onun da plakası Vogue 40'tı.
aldığım Honda'yı tam 200 bin kilometre yaptım. O kadar koşturmalıydı ki. Ve işte 2006, 2007, 2008'in sonlarına doğru geldiğimizde Ece Vahapoğlu benim çocukluk arkadaşım. Öteki diye bir roman yazıyorum. Muhafazakar bir ailenin genç kızının odasıyla muhafazakar olmayan bir genç kızın odasını bana tasvir edebilir misin diye. Ben de MSN'den yazdım ona. Şöyle olur, böyle olur, şunları sever, bunları sever diye. Ya Şafak dedi, hiç muhafazakar bir ailenin projesini, evini dekore ediyor musun bu aralar? Evet ediyorum dedim. Florida'da da ediyordum gerçekten. Orada bir çekim yapabilir miyiz? Aktüel dergisi benden böyle bir çekim istiyor dedi. Dedim ki yapabiliriz. Ve gittik, evi çektik. Güzel bir çekim oldu. Bu arada 8 senedir projelerimin hiçbirini de daha medyada yayınlamamıştım. Yani kimse bilmiyor bu 8 senedir Şafak Çak diye biri var diye. Ve 6 Kasım 2008'de dergiciye gittim. Dedim ki oradan bir aktüel dergisi verir misin? Aldım elime. Kapaktan İslami Burjuva'nın mimarı Şafak Çak. Yuh! Olacak iş değil. Ve çok şaşırdım. Yani sevindim de aslında. Hoşuma gitti. Hemen aldım. İşte Bakırköy'deki dükkan hala duruyor. Top Top Kumaşlar. Oraya gittim. Telefonlarım çalmaya başladı. Aklınıza gelebilecek bütün haber kanalları, bütün normal yerel kanallar. Herkes arıyor. Şafak Bey röportaj yapabilir miyiz? Röportaj yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Neredeyiniz? Bakırköy'de. Ve sabah 10'da başladı. İşte 10'da sen gel, 11'de sen gel, 12'de sen gel. Şimdi her gören giriyor içeri. Ufacık bir yer, 25 metrekare. Şafak Bey mimarlık ofisiniz burası mı? Burası bizim showroom dedim. Yani kumaş örneklerinin falan olduğu öyle bir yer. Numunelerin olduğu ve çekimlere başladık. Şimdi ben diyorum ki kardeşim mimar diyorsunuz siz bana ama ben mimar falan değilim yani. Tasarımcı deyin lütfen. Yok yok siz merak etmeyin. O akşam yani 6 Kasım 2008 akşamı ben aynı Mirkelem gibi bir gecede meşhur oldum. Ve bu geceki ilk konuğumuz Şafak Çak. Hoş geldiniz Hoş Şafak bulduk. Bey. Nasılsınız? Merhaba, Bir sağ anda olun. gündeme damganızı vuruverdiniz Ece Vahapoğlu'nun röportajıyla. Bütün haberciler sizin peşinizde oldu biliyorum. Yerden çıkan demlik ve şerbetlik uzaktan kumandayla veya toplu namazlar kılınırken zincirlerle yukarı çıkan sedirler. سنلتقي اليوم بمهندس الديكور شفق تشاق. Şafak Çak'la birlikteyiz. Kendisiyle hem Swarovski taşlardan hem Louis Vuitton ve Chanel tuvalet kağıtlarından bahsedeceğiz ve çeşitli konulara da gireceğiz herhalde. Türkiye'nin yeni zenginlerinin yaşamlarını şekillendiren Şafak Çak, son dönemde yükselen İslami burjuvazinin ev ve yerleşim mekanı seçimini şöyle tasvir ediyor. Wohnungen der neuen Elite. Şafak Çak ist in der türkischen Öffentlichkeit als der Innenarchitekt. Şafak Çak'la birlikteyiz. Hoş geldin Şafak. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ ol, sen Bu nasılsın? arada resimlerinden çok daha hoş göründüğünü söylemem lazım. Biraz kiloluyum resimlerimde. Değil mi? Öyle bir durum var. Yapıtlarınız Şafak Bey, Şafak Çak burada. Yapıtlarınız muhafazakar birer ürün mü yoksa tuhafazakar birer ürün mü? Tamamen hayal gücü. O zaman muhafazakar müşterilerim vardı gerçekten ama hep tasarımlarında fütüristik şeyleri tercih ettiğim için örnek veriyorum. Adamın yeri yok namaz kılacak. İşte 3 kişi 5 kişi aynı anda namaz kılacak. Odasında yer yok. U şeklinde bir koltuk var. Ben en iyisi bunu dedim. Hidroliklerle havaya kaldırayım bir düğmeyle ve herkes Allahu Ekber diye namaza dursun. Aynı yerde işte seccade namaz zamanı ledlerle yansın. Plazma televizyonda Kabe'yi canlı gösterelim. O zamanlarki teknolojiyle çok iyi bir şeydi. İşte klimalara gül suyu koyalım kenarına ki bütün ev gül suyu şeklinde koksun gibi fütüristik tasarımlar da aslında ama bu çok ses getirdi. 25 Aralık 2008'de bu medyanın ilgisiyle telefon çaldı. Sabrina Travers sanıyorum. New York Times Türkiye muhabiri. Şafak Bey bir röportaj yapabiliriz. Yapabiliriz. Tabii o da geldi. Burası kumaşçı değil mi falan. Yok dedim. Showroom burası. Oturduk ve New York Times gazetesinde içeriden yarım tam sayfa röportajım yayınlandı. Bu aslında benim hayatımdaki ilk tuğlamdı. Yani Şafak Çak diye Google'a yazdığında ilk işte İslami Burjuva'nın mimarı başta çıkıyor. Sonra New York Times makalesi çıkıyor. Ve işte muhafazakar insanların evleri nasıl oluyor gibi bir röportajdı. 13 Nisan 2009 sabah telefonum çaldı. Arkadaşlarım arıyor. Şafak Ahmet Hakan'ı okudun mu? Okumadım. Açtım hemen. Başlık kim bu şarlatan? Ahmet Hakan. İşte İslami Burjuva'ya gel gel yaparak falan gibi bir yazı böyle. Sonunda şey diyor. Bu adamın bu kadar işte başarılı olduysa iki dişimi birden kırarım diyor. Bugün Ahmet Hakan takma dişlerle dolaşıyor. Onu da söyleyeyim parantez içinde. Projelerim devam ediyor. 2011 senesine geldiğimizde 21
Eylül 2011'di. Akşam saat 11.30'da telefonum çaldı. Arayan Alem Dergisi'nin genel yayın yönetmeni Berna Erten. Şafak dedi, Paris Hilton Türkiye'ye geliyor. Bununla alakalı X restoran var İKSV'nin tepesinde. Sosyeteye bir yemek vereceğiz ve bu yemekte işte senin de olmanı istiyorum ama düşünüyorum Paris Hilton'a ne yapabiliriz? Şimdi benim bu baloncukta Paris Hilton eşittir Paris Hilton pembedir. Yemek var, ne yapalım? Yemek masası yapalım. 48 saatimiz var. 48 saat içinde bu yemek masasını yapacağız. Nasıl bir şey yapacağız? El oyması yapabilir miyiz? Çok zor elden ağaç oymak. Karar verdim, el oyması 15 metre, 16 metre, 50 kişinin oturacağı pembe, fuşya, parlak bir masa yapacağız. Parlak lake 48 saatte kurumaz. Yani bir mucizeydi aslında bu. Saat gece, aynı gece bunu Berna ile konuştuktan sonra bir gibi atölyeyi topladık. Allah razı olsun, herkes geldi ve 48 saat sonunda biz o masayı oraya koyduk. Harika bir masa ve organizatörler işte üstünü süslediler. Tabak, çanak, çiçek, şamdan vesaire. Ve teker teker konuklar gelmeye başladı. Ben tabii o zamana kadar işte sosyete nedir bilmiyorum. Dergi ve magazinlerden biliyorum. Her gelen masaya bak süper, kim yaptı? Ben de köşede duruyorum. Kim yaptı? Bu yaptı. Kim yaptı? Bu yaptı dedikçe ben tabii kırmızı oluyorum. Ve en son Paris Hilton girdi. Daha girer girmez işte oh my god falan gördü böyle masayı, hemen çıkarttı, resmini çekti masanın. Kim yaptı bunu falan filan deyince herkes 50 kişi birden bu yaptı. Ben tabii mor o sırada. Ve geldi, tanıştı, etti, yerine oturdu ve bunu oturdu Facebook'ta paylaştı. Facebook'ta interior designer Şafak Çak olarak atınca hayatımın aslında New York Times'tan sonra ikinci tuğlası Paris Hilton'un tasarımcısı olarak geçmemi sağladı. Tabii onun attığı bu resmi dünyada bütün basın paylaştı ve ismim bu sefer yurt dışında duyulmaya başladı. New York Times ve bundan sonra. Paris Hilton'la çok iyi arkadaş olduk. Sonra ona yatak yaptık. Yatak odası yaptık daha doğrusu. Ve hala da görüşüyoruz. Instagram'dan yazışıyoruz, takip ediyor. Ben ona ediyorum sağ olsun. 2012'de Paris'te yürürken eşimle Philippe Starck'ı gördük. Philippe Starck şu anda yaşayan en önemli tasarımcılardan bir tanesi. Yani limon sıkacağı da tasarlıyor, yapıda tasarlıyor, teknede tasarlıyor ki ağ vardır bilirsiniz. Büyük 2 tane ağ var. İkisini de o yaptı, tasarladı. Dünyada yaşayan en büyük tasarımcı. O sırada yani Paris'e gelmeden önce Alman Stern dergisi bana ulaştı. Paris'e gelmeden önce ve dedi ki Şafak Bey dedi, burada bir paradoks var. Aslında çok iyi bir gazetecilik örneği. Siz İslami Burjuva'nın mimarı mısınız yoksa Paris Hilton'un tasarımcısı mısınız? İki ayrı yer. Ondan sonra buyurun dedim işte röportaj yapalım. İstanbul'da röportaj yaptık. Yaklaşık bir ay sonra Paris'e gittim. Ve Paris'te yürürken Philippe Starck, ben o zaman almışım Paris'ten Stern dergisini elimde. Kapakta Turbo Türkler. İçinde 4 sayfa ben, işte Boğaz Köprüsü, böyle pozlar falan ben klasik. Ve Philippe Starck'ın yanına gittiğimde işte merhaba rahatsız ediyorum kusura bakmayın, eşiyle yemek yiyordu. Dedim ki Stern dergisi, Turbo Türkler, ben Turbo Türk falan böyle baktı şöyle bir. Ne yapıyorsun? Dedi ki oturmaz mısın? Dedim ki oturmam mı? Hemen tabii Elvan biraz daha şeydir böyle aman ayıp olur falan filan. Yok dedim otur. Hemen çöktük işte ne içersiniz vesaire. Anlattım ben de. Yani sıfırdan 2000 senesinden bugüne kadar gelen süreci anlattım. Bana dedi ki niçin dedi bina tasarlamıyorsun? Ben daha yeni evin içine girmişim, 10 sene olmuş. Bir de şimdi bina tasarlamak falan hiç haddim değil. Yani bunun mekaniği, statiği vesairesi. Ve ben tabii şok oldum böyle bir şey karşısında. Masamızın üstünde bardak vardı. Şu dedi bardağa dedi bir bakar mısın dedi. Bu bardaktan dedi ne kadar güzel yapı olur, bina olur dedi. Hakikaten şirketler için mesela şöyle bir bina çizilebilir. Ve hakikaten orada benim ufkumu açtı. Bak dedi gökyüzüne, bulutlara, şundan dedi ne kadar güzel ev olur. Bak dedi çiçeklere, bundan ne kadar güzel bir aksesuar olur. Ve böyle böyle anladım ki zaten benim etrafımda olan her şey aslında ilhamım. Paris dönüşü İstanbul'a döner dönmez hemen evet ben bir bina tasarlamalıyım dedim. Oturdum. O sırada Antep'te işler yapıyordum ve oradaki müşterimden bir tanesi bana dedi ki biz dedi bir site yapmak istiyoruz. 5 tane villalık. Olur dedim yapabiliriz ve 5 Star by Şafak Çak 2012'de bunu tasarladık. Mimari bölümünü arkadaşlarıma paslayarak tasarladık ve sunduk. Gaziantep'in en modern projesiydi. Benim için hala bir gurur kaynağıdır 5 Star Gaziantep'teki. Sonrasında artık büyümemiz gerekiyordu. Ne yapalım? Maslak'ta işte Spine Tower o zaman yeni yapılmıştı. Murat Kader'in inanılmaz bence İstanbul'un en güzel yapılarından biri ve oraya taşındık. Maslak'a taşındıktan sonra işlerimiz devam ediyor. Bu arada eşim o zamanlar işte üst düzey yönetici Garanti Bankası'nda işte Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor dendi.
ona bir konser öncesi bir kokteyl verilecek. Ben zaten Benny Medina'yı Miami'den tanıyordum kendisini. Menajeri Benny Medina. Hayatımı değiştiren insanlardan bir tanesi. Meridian Otel, Etiler'in tepesinde Meridian Otel'de o gece Jennifer Lopez'e bir davet veriliyor. Ve ilk teklifi o yaptı bana. Dedi ki dünya turnesindeyiz. Bana işte Osmanlı desenli bir koltuk tasarlar mısın? Yalnız biz buradan dünya turnesine Dubai'ye gideceğiz. Oraya yetişecek. Dedim ki yetişmez. Ama ondan sonrakine tasarlayıp gönderebilirim. Nereye gideceksiniz? Avustralya'ya. Peki dedim ve o gül desenli koltuğu hızlıca tasarladık. Avustralya'ya gönderdim ve benim yurt dışına açılmamın en önemli sebeplerinden biri Jennifer Lopez, Benny Medina. Gönderdikten sonra gördüm ki bir dünya devi bu. Yani Michael Jackson'ı, Madonna'yı, aklınıza gelebilecek bütün starları yaratan bir şirket Medina Company. Ben bu koltuğu aldı. Jennifer Lopez dünya turnesi Avustralya'daki bütün konserlerinde kullandı. Bir sabah bir uyandım. Bir mail geldi Benny Medina'dan. Jennifer Lopez'in koltuğunu Avustralya'daki basın toplantısında kullanacağız. Kırmızı koltuğun üstüne beyaz kıyafet giydirdik. Bunu takip et. Yani hiçbir menajer, bırakın menajeri, asistanı bile böyle bir bilgiyi bana vermez. Tabii çok heyecanlandım. İnternetin başındayım. Ne zaman ne oldu? Bütün resimleri gönderdiler. Bütün videoları gönderdiler. O gün aynı Paris Hilton nasıl Facebook'a koyup Turkish designer Şafak Çak dediyse, Jennifer Lopez'in o basın toplantısı ve dünya turnesinden sonra artık Amerika'da da bütün gazetelerdeydik. Turkish designer Şafak Çak. Bugün 12 sene oldu. Jennifer Lopez'le hala çalışıyoruz. Las Vegas macerası başladı. 3 sene sürdü Las Vegas şovları. Oradaki işte Hilal'i hatırlarsınız. O da bütün dünyada çıkmıştı. Hilal, Jennifer Lopez'in yatağı, evi derken Benny Medina aradı bir gün. Dedi ki Sting Amerika'da, New York'ta bir ev alacak ve onun içinde Türk hamamı istiyor. Bunu yapabilir misin? Tabii ki yapabilirim. Ve Sting'in bu Türk hamamı tasarımlarını sevmesiyle beraber bütün evi yapar mısın dediler. Yaparız. Aynı binadan Gisele Bündchen, Naomi Campbell, Cameron Diaz ev aldı ve hepsine de bu arada Sting'in tam evinden sonra hepsine de teker teker Türk hamamı yaptı. Ve bunlar da tabii konu olmaya başladı Amerika'da ve New York'ta aslında oldukça fazla iş gelmeye başladı bunlar sayesinde. Sene 2016 olmuştu. Artık yurt dışında biliniyoruz. İşte 2017, 2018 birçok işler yaptık yurt dışında. 2019 senesiydi. Fabregas vardır. Eski Barcelona'da oynuyordu. Şimdi Monaco'da oynuyor futbolcu. Cesc Fabregas. Onun eşi ulaştı bana. Dedi ki Monaco'da bir evimiz var, yapabilir misin? Tabii ki. Atladık gittik Monaco'ya. Onun Monaco'daki evini yaparken Falcao da bu arada Monaco'da oynuyordu. Ve Galatasaray'la hiçbir ilgisi yok. Monaco'ya gidip gelirken işte Falcao ile eşi Lorelei bunlarla tanıştık ve iyi arkadaş olduk. Bir baktım ki günün birinde Galatasaray Falcao'yu istiyor. Gelecek mi gelmeyecek mi taraftarlar, benim Instagram'ım, Twitter'ım falan herkes Şafak Çak, Şafak Çak falan. Ve Monaco'ya gittim. Falcao ile görüşmek için Türkiye'yi anlatacağım. Soruyor işte terör var mı? Yok. Çok güzel ülke. Dünyanın en iyi ülkesi vesaire. Ve ben bir resim paylaştım. Waiting you for barbecue diye. Bu tabii viral oldu. Bütün Galatasaray taraftarı, herkes Şafak abi, Şafak abi falan, geliyor mu gelmezse Allah belanı versin. Gelirse baş tacısı, kralsın. Neyse eşini de Falcao da gerçekten çok iyi insanlardır. Bunları elimden geldiğince ülkenin güzelliklerini anlattım. Çocuklarının burada mutlu olacağını anlattım ve Falcao geldi. Onun buradaki evini de yaptık, tasarladık. Şimdi İspanya'daki evini de yapacağız. Ve İspanya'daki yapıyoruz daha doğrusu İspanya'daki evini. Bu maceramızda bir yol arkadaşı çıktı. Messi. Haziran ayında kesin netleşecek ama şimdiden ben size bir teaser vereyim. Şafak Çak kimdir videosunda kendi hayatından çıkartacağım aslında en önemli haset fark yaratmak demek. Olağanüstü yeteneklerle beklenen işleri yapmak demek değil. Olağan yeteneklerle beklenmeyen işleri yapmaktır. Şu hayatta öğrendiğim sağlığın en önemli şey olduğu. İkinci en büyük önerim size ne olursanız olun, ne okursanız okuyun, avukat, doktor, mühendis, mimar neyse mutlaka üzerine işletme master'ı yapın. Bunu çok önemsiyorum. Ve tabii ki bu merdivenleri çıkarken büyüdükçe küçülmek benim olmazsa olmaz hayat motto. Senede pandemiden evvel 45'e yakın konferans veriyordum. Okullar, sivil toplum kuruluşları, liselerde. Buna hala devam ediyorum. Kanalımız çok yeni biliyorsunuz ve videolar artık haftalık olarak devam edecek. Kanala abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Son olarak söyleyeceğim, Allah sizi ummadığınız yerden çiçeklendirsin. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.